Herkese yeniden merhaba. Güzel bir dikdörtgen sorusuyla karşınızdayız. Dikdörtgenler desek daha doğru olur belki. Gördüğünüz gibi büyük bir dikdörtgenimiz var ve bu iki yatay, iki dikey doğru parçasıyla değişik parçalara ayrılmış. Soru ilk bakışta bir puzzle sorusu gibi ama değil arkadaşlar. Bir alan sorusu. Puzzle zannederek videoyu açan olduysa şimdiden özür dileriz. Evet, sorumuzu tanıyalım ve çözümümüze hemen geçelim istiyoruz. Sorumuzda bir büyük dikdörtgen bölünerek değişik büyüklükteki dikdörtgenlere dönüşmüş ve üç köşesindeki alan verilmiş. Bunların isterseniz sayalım. Sol alt köşedeki 9, şu görmüş olduğunuz dikdörtgen alanı 9. Sağ alt köşedeki 15, sağ üst köşedeki 10 ise sol üst köşedeki dikdörtgenimizin, yani şu görmüş olduğumuz dikdörtgenin alanı isteniyor bizden. Arkadaşlar ilk bakışta zor gibi görünüyor ama çözümümüzü gördüğünüzde zor olmadığını hep beraber göreceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi burada köşeler verilmiş, diğer 3 köşe verilmiş, diğer köşenin alanı isteniyor. O zaman yani şu bir dikkat ederseniz şu parçayla şu parçanın birbiriyle aynı olduğunu ve işte şuradaki parçayla buradaki parçanın da aynı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani aslında köşelerin birbiriyle ilişkisinin olduğunu göreceksiniz. Köşedeki alanların birbiriyle ilişkisi olduğunu göreceksiniz. Burada demek ki aradaki bu küçük dörtgenlerin, dikdörtgenlerin sorumuzla aslında fazla bir alakasının, yani hiç alakasının olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. O zaman şunları şöyle tarayarak ben bir çıkartayım. Sadece köşelerimin kaldığı bir dikdörtgen elde edeyim. Dediğim gibi bakın şuradaki kenar buradaki kenara eşit olduğu için buradaki kenar bakın buraya eşit gördüğünüz gibi. Aynı şekilde buradaki kenar buna eşit olduğu gibi arkadaşlar şurası da buraya eşit olacaktır. Yani ben bunları birleştirebilirim. Yani bu dört köşeyi birleştirdiğimde bakın şöyle daha küçük, daha sade bir dikdörtgen elde etmiş olacağım. Yine aynı şekilde bir dikdörtgenim var. Köşeler 3 köşesi verilmiş. Dördüncü köşe isteniyor. Gördüğünüz gibi soru artık daha sade. Şimdi bu alanların arasındaki ilişkiyi bulmak istiyorum. Onun için de harfler vererek çözüme ulaşacağım. Şimdi mesela buradaki sol alt köşeden başlayalım. Buraya ben A diyeyim. Şurası B olsun. İşte değişik parçalara değişik değerler vereceğim. Şuraya C olsun. Burası arkadaşlar D değil. Bakın bu A'nın karşısında tam olduğu için şuraya da A olacaktır burası da. Ve farklı olarak şurası gördüğünüz gibi ne olur? D olur. D diyelim. O zaman şurası da C olur bakın. Ve burası da lazım olanları yazıyoruz. D'nin karşısında olduğu için D. Ve en son olarak burası da B olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi alanları formül yardımıyla teker teker yazıyorum. Mesela şu sol alttaki alanımızı yazacak olursak A çarpı B eşittir 9'muş demek ki. Farklı olabilir, aynı da olabilir. Aynı olup olmadığından, aynı olup olmadığını bilmediğimiz için, emin olamadığımız için farklı değerler veriyorum. Aynı da çıkabilir. Aslında çok da önemli olmadığını göreceksiniz yani bunların. Yine aynı şekilde ben şu C çarpı D'yi öncelikle yazmak istiyorum. Sağ üst köşedekini nedenini açıklayacağım. C çarpı D. O da 10'muş arkadaşlar. Bu alanda. Yine başka bir bilinen A çarpı C. Bunu biraz aşağıya yazayım. A çarpı C eşittir 15'miş. Bizden B çarpı D isteniyor arkadaşlar. B çarpı D isteniyor. Arkadaşlar bu aslında gördüğünüz bir sistem sorusu. Sadece hani yani artı ve eksiler yok. Burada çarpmalar var. Çarpma işlemleri var. Yani bu sistemi bizden çözmemiz isteniyor. Şimdi burada ilk bakışta nasıl çözeceğiz? Şu ikisini çarparsak arkadaşlar bakın. Bunu rahatlıkla herkes görebilir zannediyorum. Bir ne elde ederiz? Başka bir denklem elde ederiz. Yani A çarpı B çarpı C çarpı D eşittir 9 çarpı 10'dan taraf tarafa çarpıyoruz bu ifadeleri. 90 yaptığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi alttaki ifadeleri de çarptığımda şu alttaki ifadeleri de çarparsak bakın A çarpı C çarpı B çarpı D olacaktır. Şimdi bunun da 90 olması gerekiyor. Çünkü aynı ifadeler var. Yani aynı kenarlar var. A var. Burada da işte B var.
Burada da C var. Burada da D var. Yani bu çarpımın da aynı olması gerekiyor. Bunun 90 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da ikinciden geldi bakın. Şu ikinci sistemden geldi diyelim. Şuradan. Peki A çarpı C zaten verilmiş. Burası 15. Bizden B çarpı D isteniyor. B çarpı D isteniyor arkadaşlar. 90 olduğuna göre BD'nin buradan B çarpı D'nin 90 bölü 15 90 bölü 15 yazalım. Eşittir 6 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani buradaki alan demek ki arkadaşlar 6 birimmiş. Şimdi aslında burada bir genellemeye gidebilirim ben. Hani sorumuzu çözmüşken bir de genellemeye gidelim. Bunların her birisini ezberlemek zorunda mıyız? Hayır, ama çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu da güzel bir şey olsa gerek arkadaşlar. Sorumuzun çözümü burada 6. Hemen şimdi çıkarıma gideceğiz. Biz bunları boş bırakalım. Mesela buradaki alanlara değişik isimler verelim. Birincisine S1 diyelim. İkincisine S2 diyelim. Üçüncüsüne S3 diyelim. Dördüncüsüne S4 diyelim. Şimdi demek ki buradaki alanlar arasında bir ilişki varmış. Nasıl bir ilişkiydi? Hemen görelim buradan. Sorumuzu geri dönecek olursak A çarpı B. Yani buradaki S1 şurası. Hangisiyle çarpmıştım ben bunu? C çarpı D. Yani S3 ile çarpmışım. Demek ki bu çarpımlar arkadaşlar. Yani S1 ile şu iki alanla S1 ile S3'ün çarpımı arkadaşlar. S1 çarpı S3 S2 ile S4'ün çarpımına eşit oluyormuş. Herhangi bir dikdörtgende arkadaşlar S2 ile S4'ün çarpımına eşit oluyormuş. Evet, bu çıkarımımızı da yapmış bulunuyoruz bu soru sayesinde. Evet, umarım sorumuzu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.